Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Bu endüstriyel güncelleme ile gelen bu kutuların içindeki itemleri otomatik olarak diğer kutulara dağıtma olayı ile ilgili. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Burada hazır basit bir şey yapmayı düşündüm ilk başta ama en sonunda kararım şu. Hani en baştan ben bunu size anlatırsam daha hani ben de sizle birlikte yaparak anlatırsam daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Öyle o yüzden bu şekilde başlıyorum şimdi. Türkçe isimlerine çok hakim değilim. Ben genelde İngilizce oynuyorum oyunu. Yabancı arkadaşlarla da anlaşabilmek için. Bir de genelde İngilizce insanlar telaffuz ediyor oyunda. Onu ayak uydurabilmek için. Ama siz Türkçe de oynuyorsanız daha rahat anlayın diye Türkçesini açtım oyunun. Şimdi endüstriyel hat. Bu bizim filtre işlemimizi yapan şey. Yani ana bütün bu işlemi aslında bu yapıyor. En çok buna ihtiyacımız var. Bunu kutudan gelenleri mesela bunu buraya yapıştırayım. Bunun girişine boru bağlayacağız, çıkışına boru bağlayacağız. Ayrı şey şimdi. Kutuya mesela buna gelenleri diyorsun ki odun ekle diyorsun. Kutudan odunları alıp başka bir istediğin sizin boruyla bağladığınız bir kutuya aktarmanızı sağlıyor. Herhangi başka bir item de söyleyebilirsiniz. Ya da mesela bileşenler, komponentler yani komponentleri komple hani tek tek seçmek yerine bir küme seçtim mesela. Komponentleri bir kutuya aktarmasını isterseniz onu aktarıyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Bunu tek başına yapmıyor. Öncelikle mesela şurada bir kutumuz olsun. Eve geldiğimizde loot'umuzu bu kutuya koyuyoruz diye düşünelim. Ve bu kutudan da içeride de bu da işte ana loot'umuz ya da ana loot'u aktarmak istemiyorsak arada bir loot odamız varsa orası. Bunlar da o kutular olsun. Mesela bu kutulara isim de verelim. Ne yaptığımızı bilelim. Mesela bu ne olsun? Silah. Silah. Ondan sonra bu ne olsun? Kıyafet. Kıyafet. Ee, Bu da bileşenler olsun. Yani komponentler. Bileşen. Tamamdır. Şimdi bundan aktarım yapabilmek için öncelikle şunu şuradan bir alayım. Çünkü bunu sonradan kullanacağız. Şunu kullanmamız gerekiyor elektrikte. Depolama adaptörü. Kutuların giriş çıkış yapmasını sağlayan, kutudaki itemlerin giriş çıkış yapmasını sağlayan bu. Şimdi bunun bir girişi var, bir de çıkışı var. Bu arada nasıl elektrikte kablo kullanıyorsak, su ile ilgili bir şey yaparken hortum kullanıyorsak, bunda da boru anahtarı kullanmak zorundayız. Boruları kullanmak için. Bu kutunun eğer biz bu kutudan item alacaksak yani çıkış yapacaksa out zaten çıkış demek. Çıkışından boru almamız gerekiyor. Eğer buraya bir giriş yapılacaksa mesela buradakilere giriş yapılacak. Ben oradakileri alıp oradan çıktı alıp buraya içeri girdi yapacağım. Buranın da girişine boru döşememiz gerekiyor. Ama tabii buradan bir tane çıkış var. Burada 3 tane giriş var. Bunu nasıl yapacağız? Belki biliyorsanız elektrik ile ilgilendiğinizde bölüştürücü kullanıyorsunuz. Mesela bölüştürücü 3'e bölmek için var. Mesela bir tane bölüştürücü koyayım şuraya. Elektriği alıp 3'e bölelim mesela. Onu da şimdi göstermiş olayım. Başka videolarım da var aslında izlerseniz ama burada kısa bir gösterim yapayım. O videoyu izlemesine gerek kalmasın bunu bilmeyenlerin. Mesela geldi bölüştürdü. Buraya gelen enerjiyi bu 3'e bölecek kullandığınız zaman. Ondan sonra. Ama mesela bir de şu var. Elektrik branch var. Onu da göstereyim. Elektrik branch de alıyor ve elektriği aktarıyor. Bu bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Elektriği alıyorsunuz. Bunun farkı şu. Bu belirttiğiniz sayıdaki gücü alıp sol tarafına verir. Kalan tüm gücü sağ tarafına verir. Şimdi belirtiyoruz bir sayı. Mesela 15 güç. Bu 15 gücü alıp sol tarafına verecek. Kalan hepsini sağ tarafına verecek. Yani bu sadece 2'ye bölüyor. 2'ye derken hani %50 değil. Sizin belirlediğiniz oranda 2'ye bölüyor. İki parça ayrı parçaya bölüyor. Bu 3 parçaya bölüyor ama eşit oranda yani %33.3, %33.3 şeklinde. Mesela bunu 15 yollarsanız 5 diye böler. Yani neden bunu kullanıyoruz? Bunu mesela her bir dairetten bir enerji kullanır. Mesela elektrik branch bir enerji kullanıyor. Bu da bir enerji kullanıyor. Yani sizin buna beşer enerji vermeniz için buraya aslında 16 enerji yollamanız lazım. Bir enerji bu kendi yiyor.
Bunda aynı 3'e bölümü yapmak istersek, mesela 3 cihazımız var. O zaman bunda 3 tane de elektrik branch'e verdiğimiz için bizim 18 tane enerji yollamamız lazım. 2 enerji kaybediyoruz burada. Ya onun dışında bir şey alıp 3'e böldüğünüzde mesela 100 enerjiniz var. Siz 40 kullanmanız lazım. 3'e böldüğünüzde 33 kullanabiliyorsunuz en fazla ve size yetmeyecek. Yani bu da hani belirtebilmek için de yine bunu kullanıyoruz. Ama ben mesela taret gibi eşit enerjiler kullandığım zaman buraya hemen 31 enerji yolluyorum. Biri bu alıyor. 10 10 10. Taret de 10 kullanıyor ya. 3'e bölmüş oluyorum ve 2 enerji de tasarruf etmiş oluyorum. Böylelikle bunu kullanıyorum genelde taretleri kurarken. Elektriği bu şekilde anlatmış olayım. Şimdi hani konumuz elektrik olmadığı için fazla girmeyeceğim içine. Ee, bu depolama olayından devam ediyorum. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bunu nereye bağlayacağız? Şimdi bizim 3 tane kutumuz olduğu için bizim bunu bölmemiz gerekiyor. O yüzden bu birleştirici, pardon, neyse onu da yapmış olalım, kullanacağız çünkü. Endüstriyel bölücü. Bu bölücüyü kullanalım. Ne yapalım? Buradan çıkanı alalım, 3'e bölelim. Bunun çıkışına, bunun da girişine kullanacağız bunu. Çünkü bu alacak, sonra çıkış 3 tane çıkış verip bölecek. Bu çıkışları da direkt buraya koymuyoruz tabii ki, çünkü ne ileteceğini belirtmemiz lazım. Biz bunda ne ileteceğini neyle belirteceğiz? Bunlarla belirteceğiz. Geliyorum, bir tanesini buna bağladım. Bu arada bunu da böyle kablo gibi böyle şey yapabilirsiniz. Ha, bunun girişi bu tarafta bu arada. Hemen şu boruyu iptal edelim. Şöyle sağdan verelim girişine. Acaba bunları döndürebiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Bir deneyelim sizle. Bakalım. Koyarken sildim her şeyi. Bakayım. Yok, sadece sağ ve sola dönüyor. Tam tersi dönmüyor. Bunu bir daha yapalım. Yanlışlıkla her şeyi sildik ya. Bu buraya neden yapmadı şu an? Neyse, böyle olsun. Ters döndürebilmişim. Şu an mesela ben de sizle birlikte öğrendim. Ben de bunu bir daha da unutmam yani. Ters döndürebiliyormuşuz bunları. Yani girişini sağ tarafa verdi. Az önce girişi sol taraftaydı. Güzel oldu. Mesela buradan çıkışını direktman bu kutulara veriyorum bunların. Şunu yukarıdan verelim. Böyle yerden de verebiliyoruz. Ha, buradaymış, tamam. Bunu verdik. Şimdi bunun kutudan aldım. İtemleri 3 tane filtreye yolladım. Buralara verdim. Normalde ben burada bir tane bölücü kullanmam. Ama neden öyle yaptım, size daha basit olsun diye. Bir de bu bölücüden mesela yaptınız. Sonradan bunu nasıl değiştirip daha fazla kutuya yayarsınız, onu da göstermek için ilk başta böyle yaptım. İlk başta gerçek oyun oynarken de ben böyle yapıyorum. Şimdi bunların filtresini belirleyeceğiz ama önce isterseniz elektriğini yapalım bunların. Hemen ona geçelim. Elektrik kısımlarını yaparken ilk önce branch ile başlayacağım. Çünkü ben ne kadar enerji alıp kullanacağımı seçmek istiyorum. Şu kablo sıfırlayalım. Aldım. Girişine bağladım elektriğimi. Şimdi bunun çıkışına bir switch eklemek istiyorum. Çünkü da bir önceki hani bunu tanıtırken gösterdiğim videoda bahsettiğim gibi serverlar sabahları bazen restart yiyor ve bu restarttan sonra bütün bu sistem kapanıyor. Bu bug vardı, hala var mı bilmiyorum. O yüzden eğer yaşarsanız bu sorunu, bu switch'i eklemeniz bu sorunu çözer. Girdiniz server'a, baktınız kapanmış sistem. Buradan tak diye açarsınız, hiç uğraşmazsınız. O yüzden bunu yapıyorum. Tabi bu da bir enerji yiyecek tabii ki. Enerjiyi buna yolladık. Ondan sonra bu switch'ten gelelim. Enerjiyi bu filtreye, input'una, girişine yollayalım. Şimdi bir enerji bu yiyecek. 1, 2, 3, toplam 4 oldu. Bir de bunu ekleyince 4 enerjimizi yollayalım buna. Şu an kapalı. Bunlara nasıl enerji aktaracağız? Bunun bir de elektrik aktarma girişi var. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum tam. Bunun pass row'undan alıp bunun input'una aktarıyoruz. Bunu da pass row'undan alıp bunun input'una aktardım mı bunlar enerjiyi aktarmış oluyor. Yani buradan 3 enerji geliyor ya, biri bu kullanacak, 2 buraya yollayacak. Biri bu kullanacak, biri buraya yollayacak ve enerji tamam. Şimdi filtreleri yaptık. Önce bir açalım bakalım çalışıyor mu? Hepsi yeşil oluyor mu? Olmadı. Bunlara
Bir kere ilk çalıştıklarında aç demek gerekiyor şöyle. Tamam, bunları böyle açtık. Heh, devam ediyorum. Şimdi filtre belirleyeceğiz. Mesela bileşenleri yolladığımız hangisiydi? Buradan takip ediyorum. Bu. Buna geliyorum. E basılı tutuyorum. Bileşen. Ekliyorum. Bu bileşenleri bu tarafa yollayacak. Açtım tekrar. Bu nereye gidiyor? Kıyafete gidiyor. Buna da işte kapatalım. E basılı tutuyorum. Hazmat suite. Tehlikeli madde kıyafeti. Bunu ekledim. Başka mesela kafalık e, yol levhası ceket ekleyelim. Kafeken. Türkçelerini bilmiyorum ya ben bu şeylerin. Ha şu. Kahve kutusu şeyi, kaskı. Bir de hoodie ekleyelim. Yani istediğiniz gibi böyle seçip ekleyebilirsiniz kıyafetleri. Açtım. En alttaki de silaha gidiyor. Silahı da yine bir örnek olarak taarruz tüfeği ekleyelim. Az önce bakın burada mühimmat silahlar falan filan çıkıyor. Yani sadece silahlar değil seçip de ekleyebilirsiniz. Tek tek seçeyim ben. Yarı otomatik yollayalım bir de. Hani göstermek için çünkü yapıyoruz. Örnek açtım. Şimdi kutuya eşyalarımızı ekleyelim. Bakalım bölecek mi? Bileşenler. Buraları hızlıca geçiyorum vakit almamak için. Bu sırada itemleri ben çantama topluyorum. Bir ekleyelim. Doldu çantamız. Bunlar istediğimiz yerlere gidiyor mu? Oh bak aldı. Tamam. Burada yolla. Kamerayı bileşen olarak görmemiş olabilir. Evet, bileşen kümesine mesela bu iyi oldu bunu yaşadığımız. Çünkü böyle bir durum olduğunda bunun yanına kamera da ekleyebildiğimizi görün. Şimdi kamerayı da götürecek. 40 oldu. Bir daha yollayacak mısın? Hah, yolladı. Bunlar buraya geldi. Silahlar buraya geldi. Kıyafetlere ne eklemiştik? Burada da kıyafetleri hızlıca üzerime alıyorum. Biraz da hoodie. Alalım bunları yollayalım. Burada oraya yollayacaktır. Siz bunları çeşitlendirebilirsiniz. Bir sürü kutuyu ayrı ayrı yapabilirsiniz. Heh, şimdi asıl oraya geldik. Şimdi ben 3 tane çıkış yaptım ve başka çıkış hakkım kalmadı. Bunu nasıl yapacağım? Bunları böyle ucuca ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Geldim. Bu boruyu mesela değiştirdim. Dedim ki bunun çıkışı buna gitsin. Bu artık buna versin. Şimdi böleceğiz yani. İki ayrı kutu da şuraya yapalım. Birazcık pingim oldu o yüzden atladı. Geldik buraya yine girişlerini yaptık. Bu arada bakın TC'ye de aynı şekilde bunu ekleyip yapıyoruz. Her yere yapabiliyorsunuz bunu. Girişine hemen tabi neyi unuttuk? Bunu unuttuk. İki tane de bundan yapalım. Filtre yapalım. Girişine hemen filtremizi çıkışını bağlıyoruz. Bu filtrenin çıkışını da bunun girişine bağlıyoruz. Bunları da böyle bağladık mı? Şimdi hemen mesela buraya da sağlıkla ilgili şeyler yollayalım. Mesela sağlığın şeyi ne? İsmi Türkçe'de tıbbi. Tıbbi diye yapsak. Öyle bir seçenek var mı? Yok. Neyse şırınga diye ayıralım. Başka ne olabilir? Yiyecek olabilir mesela. Bal kabağı. Heh, bal kabağı yollayabiliriz. Sağlıkla ilgili şeyler o kutuya gitsin. Buraya ne yollayalım? Buraya da kumaşları da ben o depoda depolamak isteyeyim mesela. Kumaş yollayalım. Uygula. Mesela bir şeyin hani şunun dışında her şeyi yollamak isterseniz aşağıda da o seçenekler var ya da bütün bu üçü de gerekli olsun yollaması için ya da bunun şu listedekiler hariç gibi hani burada aşağıda belirtebiliyorsunuz. Onu siz kendiniz hani deneye yanıla devam edebilirsiniz. Genel mantığını ben böyle anlatıyorum. Şimdi kabloyla buradan buraya tabi aktarım yapalım. Girişi nerede? Burada. Pasrol burada. Girişi burada. Aktarımı yaptık ama tabi enerji gelmiyor. Niye? Biz buraya hesaplayıp enerji yollamıştık. Şimdi 2 enerji daha yollamamız lazım. 6 yapalım bunu.
Buraya enerji gelecek. Açalım. Şimdi buraya şırınga ve bal kabağı yollayacağız. Yollanacak. Buraya da kumaş yollanacak demiştik. Gerekli malzemeleri üzerime alıyorum. Bir de başka itemler de koyayım, hani onların gitmediğini görün. Bakın kumaşı atmaya devam edecek, böyle hızlı bir anda göndermiyor çünkü. Sağlık itemleri buraya geldi. Kumaşlar buraya geliyor. Şimdi bir tane de birleşim nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum. Hani bu kutudan aldığınla şu kutudan aldığını, hani ya da ne bileyim bu bordan gelenle bu bordan geleni birleştirelim diyeceğiz mesela. Bizim tek bir filtrede mesela yetmedi. Ya da daha önce ayırdığımız kutulardan bazı itemleri alıp birleştirmek istiyoruz. Mesela locker yapmak istiyoruz. Locker yapmayı bir başka videoda anlatacağım. Onda da onu gösteririm. Bunda şimdi yani filtreye burada çünkü item sınırı var. Görürsünüz, şimdi açıyorum. Bakın 12 tane item yazabiliyoruz buraya sadece. Ama ben daha fazla yazmak istediğimde mesela bunları e, ayırıp birleşimini yapıyorum. Hemen az önce gösterdiğim gibi bir ayrım yapalım. E, Endüstriyel bölücüyü alalım. Bir tane de şurada bölelim. Bunları tabii düzenli yapmıyorum. Siz yaptığınızda daha düzenli yaparsınız. Ben de gerçekten hani kullanmak için yaptığımda düzenli yapıyorum. Şimdi bunu geri buna verelim. Normalde bunun buraya gitmesi gibi bir şey oldu. Aynı şey oldu şu an. Şimdi buradan bir ikiye bölmüş olduk bunları. Bunun çıkışı bunun girişine. Ben yine bunu çevirelim az önceki gibi. Güzel olmuştu öyle. Bir dakika ya. Sen bir sıfırlan. Bu böyle bazen takılıyor. Döndüğünüzde yani size yardımcı olmak için yapıyor aslında. Hı. Şimdi bunu ikiye böldük. Mesela ben burada bileşenleri böyle kullanmayıp işte ayrı ayrı hepsini tek tek yazsaydım ya da küme olmayan bir şey, yani benim gibi şimdi bazı itemlerin o kutuya gitmesi lazım. 12'yi doldurduk diyelim. E, Kalan itemleri de mesela buradan giriyorum. Mesela kamerayı mesela hani bunu ayrı ayrı girdim, kamerayı burada girmedim diye düşünelim. Kameraya buradan girelim. Şimdi bu ikisini birleştirip bu kutuya yollayacağım. Burayı iptal ediyorum. Bizim birleştiricimiz vardı. Neredeydi o? Şurada. Endüstriyel birleştirici. Bunu alıyorum. Şöyle böyle çevirelim. Bunu böyle bu iki filtreyi burada birleştiriyorum. Ondan sonra alıyorum. Buraya yolluyorum. Tabi bir tane daha sisteme ekledik. Öncelikle kablodan en son hangisinden çıkış vermiştik? Bu dolu, bu boş. Bunun input'una verdik. Enerjiyi yine bir arttırıyoruz. Açtım, açtım. Şimdi kamerayla bunları yollayalım. Bakın bu filtrede kamera yok. Bu filtrede diğerleri yok ama ikisi birleştirecek kullandıklarını. Bakın gördünüz mü? Burada birleştirildi. Bunları elime alayım. Bunu da şu splitter'lar gibi hani daha fazla şey birleştirmek istiyorsanız bir tane daha böyle yapıp bunu da alıp burada birleştirip sonra tekrardan yapıp bakın 3 tane daha giriş hakkımız olmuş oldu. Hani böyle de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi bunları çeşitlendirebilirsiniz. Base'inizi tam otomatik hale getirebilirsiniz. Dışarıdan ben yapmıştım bir tane base. Dışarıdan geldiğimde bütün üzerindeki itemleri atıyordum. Yani en ufak ayrıntısına kadar bütün itemler base'e gidiyordu. Ben hiç uğraşmıyordum itemleri yerleştirmekle, organize etmekle. Alıştığınız zaman çok kısa bir sürede yapacaksınız diye düşünüyorum. Ee, Bir sonraki videoda dediğim gibi locker'larla ilgili bir şeyler anlatırım. Veya eksik bir şeyler kaldıysa onları da anlatırım bu konuyla ilgili. Takip ederseniz yeni videolardan haber alırsınız. Beğenirseniz de bana yardımcı olmuş olursunuz. Görüşmek üzere.